Merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin ili Bozyazı ilçesinin doğusunda bulunan Fidik Tepesi üzerine inşa edilmiş olan Softa Kalesi'ni görmek için Kaledibi Mahallesi'ne geldik. Kaleye çıkmak için bir patika yolu yapılmış. Daha önceden bu yol yoktu ve buraya arabamızı koyabileceğimiz bir yer de vardı. Küçük bir alan vardı. Oraya arabamı bıraktım ve şimdi yavaş yavaş patika yoldan tırmanmaya başlıyoruz. Her ne kadar burada patika yol olsa da çıkış oldukça zordu. Bazı yerlerde dinlendik, bazı yerler gerçekten dikti. Bunları göz önüne alarak gelirseniz eğer sevinirim. Şimdi bu gördüğünüz alandan yukarı çıkıp kaleye buradan gireceğiz. Ve şimdi de kalenin tarihinden bahsetmek istiyorum. Bazı kaynaklardan toparladığım kadarıyla kale Roma İmparatorluğu kalelerinden biridir. Bizans İmparatorluğu döneminde de kullanılmıştır. 13. yüzyıl içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarından Ertokuş Bey tarafından alınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden önce Kilikya Ermeni Krallığı tarafından daha sonra Karamanoğlu Beyliği tarafından ele geçirilmiştir. Kale en son Karamanoğlu Beyliği döneminde iskan görmüştür. 1470'li yıllarda ise Osmanlı İmparatorluğu vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa kaleyi Osmanlı topraklarına katmıştır. Halk arasındaki söylentiye göre bu kale ile daha batıda Anamur yolunda yer alan Mamure Kalesi arasında bir yeraltı bağlantısı vardır. Ancak iki kale arasındaki mesafe 10 kilometre kadar olduğundan bu söylenti inandırıcı değildir. Softa Kalesi'nin en çok dikkat çeken detayı çift sıra halinde olan surlarıdır. Hani beyin yaş Ekip sağlam. Ve şimdi iç kale tarafına doğru geçeceğiz. Buraya geçmek için bu kapıdan geçeceğiz. Burada ateş yakmışlar ve bir sürü yerde patlatmışlar belli yani kiremitler var. Hep kırık kırık taşlar, kiremitler, patlatma yapmışlar. Ne kadar üzücü yani tarihimize verdiğimiz değer buralardan belli oluyor. İnsanlarımız zaten hiç bunun bilincinde değil maalesef. Softa Kalesi oval planlı bir kaledir. En dar boyutu 80 metredir. Kalede bir saray, birkaç sarnıç, bir Roma hamamı, bir cami öreni vardır.
Kale dışında güney yamaçta ise çok sayıda mezar bulunmaktaymış. Ama tabii biz bunları seçemiyoruz. Bidik Tepesi üzerinde bulunan Softa Kalesi, eski çağda korsan kalesi olarak yapılmış, Arsinoe antik kentinin de sığınma yeri olmuş bu kale. Softa Kalesi halk arasında esrarengiz kale olarak adlandırılmış ve yılanlar tarafından koruduğuna inanılmış bir kale. Ve bunun da bir hikayesi var. Ona da kısaca değinmeden geçemeyeceğim. Softa Kalesi'nin esrarengiz hikayesine göre bu kale yılanlar tarafından korunmaktadır. Bir zamanlar iki arkadaş bu kaleye gelir ve altın aramaya başlar. Kalenin içine inmek için bir plan yaparlar ve biri halata bağlar kendini, diğeri yukarıda kalır. Halatla aşağı inen kişi kalenin bitiminde iki yılanın kavga ettiğini görür ve yılanların gitmesini bekler. Yılanlar gitmeyince geri yukarı çıkar. Ama pes etmemiş, başka bir gün tekrar kareye iner fakat yılanların hala orada kavga ettiğini görür ve iki arkadaş bir daha kareye inmeyi denemezler. Tesofta Kalesi'ne çıkınca böyle Bidik Tepesi'nin üzerinden Ozyazı'daki seraları naylonla kaplanmış olan geçip kaynağımız çünkü buranın seraları görebiliyoruz. Umut ediyorum ki burası en kısa sürede restorasyonu yapılıp tüm halkın ulaşabileceği bir hal alır ve insanlar burayı ziyaret eder. Çünkü bölge halkı bile inanın sorduklarım buraya daha hiç çıkmamışlar bile. Ulaşımı gerçekten zor çünkü dağcı falan olmak gerekiyordu yakın zamana kadar. Hani yakın zamanda biraz patika yol falan yapılmış ama yine de zor yani herkesin ulaşması çok zor bir kale. Umut ediyorum en kısa sürede bakanlıklar buraya bir el atar, ışıklandırılır, restorasyonu yapılır ve tüm halkın ziyaretine açılır. Ve arkadaşlar bu tür içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalımdaki diğer videolara da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve videomun sonuna doğru yaklaştım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.